Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce bu ara etkileşimlerimiz biraz düşük. Bundan dolayı ücretsiz bir şekilde videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümünde Fatih ve Başak nikah masasına oturdu. Bu nikah masasında Başak'ın söyleyeceği şeyi merak ederken yeni bölüm fragmanının ardından olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. İlk olarak Başak ve Fatih'in nikahı ve devamında yaşanacaklarla videomuza başlamak istiyorum. Dizimizin yeni bölümünde Başak Fatih'i tedirgin etse de ona bir şey demeyecek ve nikah memurunun sorusuna evet yanıtını verecek. Ardından Fatih ile Başak evlenecekler. Ancak bu düğünde birdenbire Başak'ın annesi yere yığılacak ve bu karakter hayatını kaybedecek. Fatih ile evlenenin annesi ya ölüyor ya ağlıyor. Bu döngü değişmedi. Dizimizin yeni bölümünde Başak annesini kaybetmesinin ardından darmadağın olacak. Bu süreçte Fatih Başak'ın yanında olacak. Ona destek verecek. Öte yandan cenazeye Başak'ın eski sevgilisi de dahil olacak. Fragmanda gördüğümüz kişi Başak'ın eski sevgilisi. Kıvanç Kasabalı bu karaktere hayat verecek ve konuk oyuncu olarak dizimize geldi. Bakalım bu karakterin ne gibi bir etkisi olacak? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Dizimizin yeni bölümünde Başak ve Fatih bu evliliği sürdürmeye devam edecekler. Ancak ikisinin de mutsuzluğu yüzlerinden okunacak ve Başak en kısa zamanda bitiririz bu evliliği söyleminde bulunacak. Peki bu evlilik bitecek mi? Tabii ki de hayır. Başak ve Fatih'in şu an oyun olarak sürdürdüğü bu evliliğin çok geçmeden gerçeğe dönüşeceğini ve hem Fatih'in hem de Başak'ın birbirlerine aşık olacağını düşünüyorum. Çünkü Başak karakterinin uzun bölümler dizimizde yer alacağını biliyoruz ve Doğan'ın yerine gelen bir karakter olduğu için Fatih ile Başak arasında gerçek bir aşk göreceğiz. Tabi bu gerçek aşkın yaşanması için bazı engellerin ortadan kalkması gerekiyor. En basitinden Tuncay. Açıkçası bu Tuncay hikayesinin diziye bir gizem getirmesinin dışında hiçbir katkısı olmadı. En azından şu ana kadar. Ben senaristlerin bu hikayeyi uzun süreli sürdürebileceğini düşünmüyorum. Şimdi biraz Tuncay hikayesine değinmek istiyorum. Tuncay'ın ne kadar kötü bir karakter olduğunu belirtmeye gerek yok. Bunu son birkaç bölümdür görüyoruz ve dizimizin yeni bölümünde Tuncay eşini kaybetmesinin ardından onun için yeni bir dönem başlayacak ve Tuncay işleri tek başına kontrol etmeye başlayacak. Sizlere önceki analizlerimde Tuncay ile Kıvılcım'ın arasında bir ilişki görebileceğimizden bahsetmiştim. Bazı izleyicilerimiz ise Tuncay'ın eşine çok bağlı olduğunu ve bundan dolayı Tuncay ile Kıvılcım arasında bir ilişki göremeyeceğimizi söylemişti. Ancak şimdi işler değişti. Tuncay'ın eşi hayatını kaybetti ve Tuncay hayatında yeni bir sayfa açacak. Ayrıca ben Tuncay'ın çok iyi niyetli bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Eşini de öyle gösterdiği kadar sevdiğini düşünmüyorum. Bundan dolayı Tuncay'ın eşini kaybetmesi ona büyük bir rahatlık sağlayacak ve Kıvılcım'ın da Asude ile beraber çalışmaya başlayacağını düşünürsek çok geçmeden Tuncay ile Kıvılcım'ın karşı karşıya geleceğini, bu ikilinin tanışacağını, ardından Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir ilişkinin başlayacağını düşünüyorum. Bu ilişkinin yansımaları en çok Ömer'i etkileyecek. Ömer bu süreçte Tuncay'ın peşindeyken ve Hikmet'in verdiği görevleri yapmaya devam ederken Kıvılcım'ın Tuncay'la bir ilişkiye başlaması Ömer'i derinden etkileyecek ve Ömer bu süreçte ne yapacağını bilemeyecek. Ömer'i zor anlar bekliyor olacak. Şimdi gelelim Ömer ve Bade'ye. Son bölümde Ömer'le Bade hiç beklemedikleri bir anda yakınlaştı ve ikilinin öpüştüğünü gördük. Ancak sonrasında Ömer bu durumdan dolayı büyük bir pişmanlık duydu ve Bade de Ömer'den özür diledi. Dizimizin yeni bölümünde Bade ve Ömer arasında sahneler görmeye devam edeceğiz. Sizlere önceki analizimde Bade'nin ne kadar psikopat bir karakter olduğundan bahsetmiştim. Son bölümde Bade kendi kendine gelin güvey oldu ve Kemal bebeğin annesi Ömer'in de eşiymiş gibi davranmaya başladı. Dizimizin yeni bölümünde Salkım'ın sözleri Bade'yi derinden etkileyecek ve Bade giderek Ömer'e bağlanmaya başlayacak. Ömer'in Bade ile ilgili bir düşüncesi yok ve ben olacağını da sanmıyorum. Ha nasıl olur derseniz, eğer Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir yakınlaşma görürsek belki burada Ömer'in de düşüncesi değişebilir ve Ömer'le Bade arasında bir ilişki görebiliriz. Ancak bu ilişkinin çok sağlam temelleri oturacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı sonunda üzülen Bade olacaktır. Ancak Bade'nin psikolojisinin çok da iyi olmadığını düşünürsek bu karakterin ilerleyen bölümlerde hem Kemal bebeğe hem de Ömer'e zarar verme olasılığı yüksek. Bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Siz Bade hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Şimdi gelelim Nursema'ya.
Konulardan hızlı bahsederek geçiyorum. İlerleyen günlerde kanalımızda çok daha detaylı analizler olacaktır. Bunları takip etmek için de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Nursema'nın görüştüğü kişinin gizemi son bölümde de korundu. Bu süreçte Nilay'ın baskıları devam etse de Nursema Nilay'ın baskılarına yenik düşmedi. Dizimizin yeni bölümünde bu kişinin yavaş yavaş ortaya çıkacağını ve çok geçmeden birkaç bölüm içerisinde dizimize dahil olacağını düşünüyorum. Bu kişi hakkında iki ihtimal var. Bunu önceki analizlerimde sizlere söylemiştim ki bu iki karakter de dizimize dahil olacak. İlhami ve Rüzgar. Rüzgar karakterinin dizimize dahil olacağı çok öncesinde açıklandı. Ancak sonrasında Rüzgar'ın gelişi biraz ötelendi. Bundan dolayı Nursema'nın konuştuğu İlhami mi yoksa Rüzgar mı bunu tahmin etmek gerçekten zor. Ancak Rüzgar olma ihtimalini zayıf görüyorum. Çünkü Rüzgar Nursema'yı terk etti ve Nursema'nın Rüzgar'a tepkili olması gerekiyor. Ancak Nursema'nın mesajlaşırkenki yüz ifadesine baktığımızda gayet halinden mutlu ve bundan dolayı ben Nursema'nın konuştuğu kişinin İlhami olduğunu düşünüyorum. İlhami ile Rüzgar'ın çok geçmeden dizimize dahil olacağını ve bu iki karakterin Nursema için mücadelesini göreceğimizi düşünüyorum. İlhami öncesinde Nursema'yı Firaz'a kaybetti. Bakalım bu sefer de kaybeden mi olacak yoksa kazanan mı olacak? Bunu izleyip göreceğiz. Sizlerin Nursema'ya en yakıştırdığı karakteri yorumlar kısmında bekliyorum. Sizce Nursema İlhami aşkı mı olmalı yoksa Rüzgar'la Nursema'nın geçmişte izleyemediğimiz sahnelerini bu sefer izlemeli miyiz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Artık senaristler de Nursema'ya yeni bir partner yazmaktan sıkıldılar. Bundan dolayı eski karakterleri dizimize getiriyorlar. Eğer bu gidişat devam ederse finalde Umut alt üst olmuşum sahnesiyle gelir ve Nursema'yı alır gider. İşin şakası bir yana Rüzgar mı olacak, İlhami mi olacak bunu merakla bekliyorum. Çünkü Nursema dizimize renk katan karakterlerden ve bu iki karakterin dönüşünün reytinglere de olumlu anlamda yansıyacağını düşünüyorum. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Çimen Salkım'a bir hediye vermişti. Ancak Çimen gene yaranamadı. Açıkçası ben bu konuda Salkım'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Evet, Salkım'ın zaman zaman sinir bozucu hareketleri olabiliyor. Ancak genel olarak seyir zevki yüksek bir karakter ve Pembe'nin vedasının ardından dizimizde böyle bir boşluk oluşmuştu ve Salkım'ın bu boşluğu güzel bir şekilde doldurduğunu düşünüyorum. Dizimizin yeni bölümünde Emir ve Çimen'in aşkı devam edecek. Ancak bu ikili aileleriyle sınanmaya devam edecekler. Hem Salkım hem de Kıvılcım bu ilişkiye karşı. Bunu hepimiz biliyoruz. Emir ve Çimen ise ailelerine rağmen ilişkiyi sürdürmeye kararlılar. Çok geçmeden bu kararlılığın evlilik hamlesine dönüşeceğini ve Emir'in evlenme isteğinin Çimen tarafından kabul göreceğini, ardından ikilinin bunu aileleriyle paylaşacağını düşünüyorum. Tabi hem Salkım hem de Kıvılcım buna karşı çıkacaktır. Ancak bu ikili annelerine rağmen evlilik yoluna girecekler ve çok geçmeden Emir'le Çimen'in evleneceklerini ve Çimen'in gene dolaylı yoldan da olsa Ünal ailesine gelin olacağını düşünüyorum. Emir ve Çimen'in aşkının geçmişte Doğa ve Fatih'te olduğu gibi ailelere yansımalarının olacağını, bu süreçte eski Kıvılcım'ı göreceğimizi ve Kıvılcım'la Salkım'ın arasında çetin bir mücadelenin yaşanacağını düşünüyorum. Bakalım Kıvılcım'ın seküler tavırları muhafazakar Salkım tarafından nasıl karşılanacak? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz.